Kelek çıkacak. Çıkmayacak. Kelek çıkacak. Benim aldığım karpuz kelek çıkmaz. Var mı iddiasına? Varım lan. Nesine? Me. Tamam lan. Hadi. De. Me. Çişim geldi. Karnım ağrıyor. Susadım. Yine kelek çıktı. Hadi hadi de. Dur. Yine artık. Of. Aman da benim güzel kardeşim hasta mı olmuş? Aç bakalım ağzını. Aç. Aç. Ama öyle deyip durursan olmaz ki Mustafa'm. Hoş geldin Kedi oğlum. İyisin. Doktor Kirkor, teşkilatımızca yapılan tüm ikazlara rağmen hala Türk hastaları muayene ediyorsun. Bak lafı fazla uzatmayacağım. Evladım hastanın Türk İngiliz olur. Hasta hastadır. Çok konuşmaz o! Bak, bu sana son ikazım. Abla, su. Bekle beni olur. Merhaba Mehmet Bey oğlum. Bey babanız evdedir. Okulda Kirkor amca. Ama Mustafa yukarıda. Ve onun iniltilerinden bizi ancak siz kurtarabilirsiniz. Merak etme hallederim. Merhaba Münire kızım iyisin. İyiyim sağ olun Kirkor amca. Hoş bulduk. Yas. Niye çağırdınız bunu? Ya şehirde doktor bitti de bir Ermeniye mi düştünüz? İlk defa gelmiyor ki. Neredeyse bebekliğimizden beri yani. Ya bu adamlar ellerinden gelse hepimizi boğacaklar. Bizden kurtulmak için her fırsattan istifade ediyorlar. Sizse hala evinize bir Ermeniyi alıyorsunuz. Aynı baban gibisin vallahi Selim. Bir an Ali Rıza amca konuşuyor zannettim. Ne alakası var ya babamla? Yemeğinizi yememişsiniz Mustafa Bey oğlum. O sebeple şimdi size kuvvetlendirici bir iğne yapmak mecburiyetindeyim. Abla. Kirkor amca, eğer mahsur yoksa Mustafa yemeğini yesin. Gene kuvvetlenmezse o zaman yaparsınız iğneyi ha? Yiyecekse peki. Ama üzmesin sonra sizi gene. Yok üzmem abla. Vallahi. Yiyecek değil mi Mustafa'cığım? Her zamanki gibi bronşit. Birkaç gün istirahat etsin. Ha, gıdasına ve ilaçlarına ihtimam gösterin.
Aksi takdirde zatürreye bile dönebilirim azallah. Hoşça kalın. Güle güle Kirkor amca, sağ olun. Gidelim. Sana da zahmet oldu Aliye teyze. Sağ ol geldiğin için. Estağfurullah kızım. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Selim sen bugünlerde çok... Mehmet, fazla gürültü yapmayın. Tamam abla. Hem sen ne kötülüğünü gördün adamın iyilikten başka? Biz harp çocukların nesindendik. Çocukluğumuzdan, hatta bebekliğimizden itibaren harp hikayelerinin hazin hatıralarıyla büyümüş bir nesildik. Biz Van'da harp görmemiştik. Ama harbin ateşten gömleğini giymemiş ev de yoktu. 93 Harbi'ni Rasih dedemden öğrendik. Balkan Harbi'ni ise şehit düşen abim Mithat Yüzbaşı'dan. Annem kahrından göçtü gitti o harp yüzünden. Harbin soğuk yüzünü hep gördüm. Ama çok yakınımızda hiç hissetmedim. Ta ki o güne kadar. Öldü. İkisi de. O gün düşmanlığın ne olduğunu duydum bütün yüreğimle. Sadece düşmanlık da değil. Kapılarımıza kadar dayanmış bir nefret. Ve çocuklarımızı da hızla içine çekmeye başlayan bir hal. Arkadaşlar, İstanbul'daki il teşkilatımızdan bir misafirimiz var. Kapriyel Beyefendi'nin selamını getirmiş bizlere. Bir de talimat. Buyurunuz Namaz Usta kardeş. Merhaba kardeşlerim. Merhaba, hoş geldiniz. Rus ordusu Türkiye'ye saldırdığı zaman her yerde isyanlar çıkartacağız. Ve resmi binalar bombalanacak. Türk ordusundaki kardeşlerimiz kıtalarından firar edecek. Ve daha sonra Rus ordusuna katılacaktır. Doktor ile görüşmüşsün bugün. Görüştüm. Hem de çok faydalı bir görüşme oldu. Van'daki kardeşlerimiz ise silahlanmaya ve teşkilatlarını kuvvetlendirmeye devam edecek. Tümen'in şehirden ayrılmasını müteakiben ayaklanmalar başlatılacaktır. Toprağı bol olsun. Gidelim. Özellikle lise çağındaki gençlerimizi seçin. Atış talimlerini de sizler verin. Ama silah talimi yaptırıyoruz, biz askerliğe alıştırıyoruz falan gibi değil de... ...yani böyle daha çok aile ortamında. Bir eğlence havasında falan yaptırın. Hem gençlerimiz tüfeğe, atışa daha da aşina hale gelirler... ...hem de şu taşnak çeteleri boş durmadığımızı anlarlar. Her geçen gün daha da azıyorlar. Lise müdürümüz Cemal Bey'i bulun bana. Müsaitse akşam kahve içmeye davet ettiğimi söyleyin. Baş üstüne kumandanım. Kumandanımızın daveti derhal Cemal Bey'e iletilsin. Hazır! Ateş! Bugün Tümen kumandanımız Kamil Paşa davet etti. Kahve içtik.
sizin için çok güzel bir yaz meşgalesi bulmuş. Tüfekle atış eğitimi. Önce eğitim, sonra müsabaka. Ne zaman başlıyormuşuz baba? Hani sen hastaydın da bakkala bile gidemiyordun? Ama baba. Siz daha sonra inşallah. Önce abinler. Ateş! Süleyman'e Durumundan iyi bari. abim Umarım gene söylentiler ıskaladı. doğru çıkmaz. Süleyman Teğmen'le neredeyse çocukluktan tanırdık birbirimizi. Daha ilkokula başladığımız yıllarda ben subay olacağım derdi. Sonra da seni alacağım. Önce harbiye bitti, Teğmen oldu. Sonra nişanlandık. Biz düğün hazırlıkları yaparken Trablus Harbi çıktı. Hele bir harp bitsin hayırlısıyla, düğün ondan sonra dedik. Süleyman harbe gitti. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü hala çekiniyorsunuz. Korkmayın. Hemen patlamaz tüfek. Ver şunu. Bak şimdi. Parmağınla hissedersin tetik boşluğunu. Tetik sertleşene kadar bas. Bak, patlamıyor. Sertliği hissettiğin anda tüfek hazırdır. Hadi bakalım. Trablus Harbi bitti, Balkan Harbi başladı. Süleyman oraya da gitti. 2 senede Balkan Harbi sürdü. Aferin Mehmet. Çayı hak ettik mi? Hemen enişte. Seneler sonra o yaz döndü. Ve seneler sonra ilk defa harpsiz bir yaz yaşamanın hayalini kurduk. Herkesin dilinde Avrupa'da büyük harp çıkacakmış lafı dönüp dolaşsa da. Bazen onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Mehmet'i mi? Hayır, tabancanı. Sağ ol. Afiyet olsun. Biz mutluyduk. Sonbaharda da düğün yapmaya niyetlenmiştik. Hazır! Ateş! Hazır! Ateş!
Atış müsabakamız neticesinde birinci Geçen yılki Balkan Harbi mağlubiyetimizin sebeplerinden biri olarak Mahmut Muhtar Paşa şunu söyler. Kibir ve gurur. Der ki, Cenab-ı Hak kibir ve gururu sevmez. Biz bu yüzden mağlup olduk. Biz millet olarak birbirimizi yeterince sevmiyoruz. Asıl derdimiz işte bu. En azından medeni memleketlerin insanları kadar birbirimizi sevmiyoruz. Bir abiniz, bir büyüğünüz olarak sizden ricam, her daim birbirinizi sevin, koruyun ve kollayın. Hep arkadaş kalın. Tartışma olsun ama küsme asla. Hep gönül gönüle olun. Hem kendi geleceğiniz için hem de memleketimizin geleceği için. Avrupa'da son vaziyet nasılmış Vali Beyimiz? İstanbul'dan taze haberler geliyordur mutlaka size. Pek iyi değil diyorlar. Hararet gitgide yükseliyormuş. Allah korusun ama bir harp çıkarsa tümenimizin şehirden ayrılma durumu... Efendim, İnşallah harp falan çıkmaz. Tümenimiz de daima bizimle kalır. Zat haliniz... Tabii tedbiri de elden bırakmamak lazım. Aferin sana. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar evladım. Size de hayırlı akşamlar paşam. Merhabalar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Paşam, zat halinizin çocuklarımıza yaptırmış olduğunuz bu silah talimi mevzuunda hepimiz çok müteşekkir olduk. Lakin bu ne hayır alamettir paşam? Gençlerimiz inşallah okullarını bitirecekler ve bir gün nasıl olsa askere gidecekler. Bütün amacım onları biraz daha erken hazırlamak. Yoksa harpmiş, taşnak çeteleriymiş. Bu meselelerden dolayı değil. Hayırlı geceler müdür bey. Hayırlı geceler Selmet Bey kardeşim. Allah rahatlık versin. Hayırlı geceler Mehmet. Sana da efendim. Beceremeyeceksen hiç kalkışma bu işlere dediydim sana efendi. Yürü! Gene rezil ettin beni. Yürü! Abi. Abi. Harp sanatı. 1914 yılı atış müsabakamızın birincisi Mehmet kardeşime sevgilerimle. 19. Tümen Kumandanı Milliva Kamil Paşa.
Bunlar kim Musa Çavuş? Ermeniler galiba. Göç ediyorlar. Harp çıkacakmış gene diyorlar hocam. Ruslara Kars'la Ardahan yetmemiş. Şimdi de Van'a, Erzurum'a gözlerini dikmişler. Aha bunlar Ermenilerin iyi olanları. İsyanla misyanla işi olmayanları. Kaçıp kurtulmak istiyorlar. Çetecilik yapanlarıysa Ruslara payan da olacakmış. Beraberce bütün buralara el koymak için. Allah muhtaç etmesin ama... Düşman uykuda olsa bile... Yiğit, kuşkuda gerek derler hocam. Kaldı ki... Düşmanın uyuduğu falan da yok hocam. Tekerlekli tabutumun namerdi. Eve ikindiye kadar Van'ı bulacağım. O zaman... Duyduk duymadık demeyin. Seferberlik başladı. Asker olanlar silah başına. Seferberlik başladı. Asker olanlar silah başına. Şeker kalmamış. Duyduk duymadık demeyin. Seferberlik başladı. Duyduk. Seferberlik eksik kalsa şaşardım zaten. Baba! Seferberlik ilan edilmiş baba. Diyorlardı zaten. Korktunuz mu yoksa? Yo, biz de çarşıya gelmiştik, dolaşıyorduk. O zaman erzağını alın siz eve götürün. Ben de Ali Rıza amcanıza bir uğrayayım. Olur. Sağ tabii olasın baba. Musa Çavuş. Allah'a emanet ol. Sağ ol beyim. Ha. Musa Çavuş'a da biraz verin. Ne de olsa göz hakkı var. Tamam baba. Al bakalım Mehmet, ben yoruldum, biraz sen sür. De! Tekerlekli tabutumun namerdi, de! Seferberlik başladı. Asker olanlar silah başına. Duyduk duymadık demeyin. Seferberlik başladı. Asker olanlar silah başına. Sen 3 gündür yoktun buralarda. Havadislerden de bir habersin tabii. Olan şu. Avrupa'da herkes birbirinin boğazına yapıştı. Almanı, Rusu, İngiliz'i, Fransız'ı. Herkesin başlıyor diye mesele ettiği büyük harp nihayet başladı anlayacağım. Seferberlik de bu yüzden ilan edildi. Biz de harbi hazırlanacakmışız. Gençlerin hepsini silah altına çağırıyorlar. Gene. Peki bu defa biz kiminle harp edecekmişiz? Daha belli değil diyorlar. Ya. Üzerimize kim saldırırsa.mış. Kimin saldıracağı belli bir hocam. Ruslar elde bir. Ruslar elde bir de benim yeğen Erzurum'dan geldi hocam. Diyor ki bu taşnak sütyun olacak Yezid'in dölleri taş üstünde taş koymayacağız Van'da diye alenen konuşur olmuşlar. Biz gelirken bir kafile göç ediyordu. Develer, kanılar, çoluk, çocuk. Memleketin içine etti. Şimdi de kaçarlar tabii.
Ben sana bir şey diyeyim mi Cemal hocam? Bu Türk düşmanlarına hiç acımayacağım. Nerede buldum? Selim! Selim! Hemen geliyorum baba. Adamı öldürdüler. Of of. Vay vicdansızlar vay. Nereye böyle kardeşlerim? Buralar sizin, bizim. İnsan kendi topraklarını bırakıp gider mi? Bizi engellemeye çalışmayın boş yere. Biz harp de istemiyoruz, toprak da. Biz çocuklarımızın canını kurtarmaya çalışıyoruz. Ne? Çocuklarınızı düşünüyorsanız geri dönün. İleride Türk çeteler var. Hepinizi kıtır kıtır keserler. Geri dönün ve o kutlu günü bekleyin. Pek yakında Rus kardeşlerimiz de buraya gelecek ve buraları yeniden Ermenistan olacak. Yürü. Çok yanlış yapıyorsunuz hop. Bizi dinleyen canını kurtarır. Eğer yaşamak istiyorsanız bizi dinleyin. Gitmeyin. Demek köylerde de vaziyet iyi değil diyorsun hocam. Taşnakların faaliyetlerini bu kadar arttırdıklarını tahmin etmiştik biz zaten. O yüzden şaşırmadım. Baksanıza, neredeyse her gün bir cinayet işler hale geldiler. Bize de yol göründü hocam. Siz benim bu şehirde güvendiğim insanlardan birisiniz. Eksik olmayın paşam. Sizden saklamama lüzum yok. Erzurum'dan, 3. Ordu'dan. Rusların her an taarruz edebileceğini bildiriyorlar. Bize de mümkün olan en kısa zamanda hududa naklolmamız emrediliyor. Periz buraya kadarmış. Yak bir tane hocam. Biz elimizden geldiğince saklı tutacağız bu emri. Taşnak çeteleri ne kadar geç öğrenirse şehirden ayrıldığımızı o kadar kâr. Ama onlara gitmeden öyle bir sıkı şamar yapıştıracağım ki şöyle birkaç ay daha kendilerine gelemesinler. Hocam, gençlerimiz önce Allah'a, sonra size emanet. Daha ne kadar bekleyeceğiz harekete geçmek için? Seferberlik de ilan edildi. Antrenlik tümenin gitmesini beklemeliyiz doğru. Bekleyeceğiz mecburen. Ya gitmezlerse? Sıkmayalım canımızı. Az kaldı. Bizim olacak Van. Bizim olacak. Bizim olacak. Haydi çok konuşmayın da işinize bakın. Haydi haydi. Bizim olacak. Lan bizim olacak. Biz bu zulmetler içinden çıkarız. Bir gün olur. Şarka, garba yıldırımlar çakarız. Bir gün olur. Kara bulutlar içinden parlayıp şimşek atar. Gök gürülder. Dolu yağar, akarız. Bir gün olur. Kars, Batum, Kafkas elinden çevrilen hisarları Buruban milli künkle yıkarız. Bir gün olur. Türk doğarız. Türk yaşarız. Türk gezeriz her zaman. Devrilen şu alçak Moskov elinden çıkarız. Bir gün olur. Bir gün olur. Helal.
Helal olsun. Mübarek Selim değil. Yavuz Sultan Selim vallahi. Allah! Yatsı vakti gelmiş. Lafa daldık görüyor musun? Ne oluyor? Ferit sen nereye? Efendi mısırlar közlendi. Tövbe aziz Allah. Gel buraya. Oğlum sen aptal mısın? He? Çalışmıyor mu hiç burası? Seferberlik ilan edilmiş. Herkes tetikte. Sokaklar it uğursuz kaynıyor. Bizim efendinin hiç umrunda değil. Gece sefasında. Nereye? Gel buraya. Otur şöyle de dinle beni bir dakika. Gidişat hiç iyi değil. Harbin eli kulağında. Bir an evvel Van'ı terk etmemiz icap ediyor. Dayım mektup göndermiş. İstanbul'da da herkes emniyetli bir yerler arıyormuş kendine. Bizi de bekliyor. Ferit'i önden gönderin diyor. Git hadi git. Oğlum aç mısın? Fasulye yaptım. Mehmetler de yedim sağ ol anne. Sen getirdin bu çocuğu bu hale. Midesini düşünmekten başka bir şey akıl edemez oldu. Harp mı çıkacakmış abi? Harp çıkarsa Süleyman eniştem de gider mi peki? Tabii gider. Asıl o gider. Hem de en önde gider. Ya sen? Bizim yaşımız tutmuyormuş daha. Gönderseler gideriz tabii. Boşuna mı o kadar silah talimi yapıyoruz? Ama ben daha talim falan yapmadım hiç. Dur bakalım. Sen daha küçüksün. Sana sıra gelene kadar. Oho, harp çoktan biter. Düşünme bunları. Hadi uyu artık. Allah rahatlık versin. Abi. Şişko Ferit'le gider mi peki? ...48. alayın hududa varmasını mütakiben... ...intikalimiz tamamlanmış olacaktır kumandanım. Arz ederim. Suali olan var mı? Aman ha gözünüzü dört açın arkadaşlar. Düne kadar çok şeyimizi aldılar götürdüler. Gene saldırırlarsa bu defa her şeyimizi almak için saldıracaklardır. Şeker! Şeker! Babam kaç gündür İstanbul'da İstanbul diye tutturdu. Dünyanın lafını ediyor. Bazen keşke ölsem de kurtulsam. Öleceksen harpte öl. Niye buralarda boş yere telef olasın ki? Zaten buralarda da kalamayacağız bu gidişle. Babam durum çok vahim diyor, başka bir şey demiyor. Bir an önce taşınmamız icap ediyormuş. Taşınıyor musunuz yoksa kaçıyor musunuz oğlum? Kızım gel kızım gel. Eve gidince babana bir sor bakalım hele. Benim de selamımı söyle. Ötlekler.
Ya çocuğa ne kızıyorsun? Onun ne suçu var? Ya hem babasının... Ya babası adam değilse oğlu adam olsun. Gitmiyorum ben, kaçmıyorum desin. Seferberlik var, sen de yazıl orduya desin. Ferit! Bekle, ben de geliyorum Ferit. Bazen hakikaten gelek çıkıyorsun biliyor musun? Abi biz eve gidiyoruz. Dikkat edin, ıslanmayın. Saçaklardan gidin. Hadi kalk biz de gidelim hadi. 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 Mustafa, ne bu halin? Daha yeni kalktın hastalıktan. Okumuş olduğunuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı bu Mekka'ya hediye eyledik Allah'ım. Sabri amcanın oğlu vefat etmiş eğitimde. Herkes oraya gitti, taziyeye. Sen niye gitmedin? Gidemedim. Biraz da... Bu ne mana şimdi? Ne manası olacak? Mehmet'e moral olsun diye bir hediye. Gelirim gene. Ne zaman gelirsin peki? Gelirim. İlk fırsatta. Kaç gündür demek fırsatın olmadı. Şimdi de bu tabanca... Ne zaman gidiyorsunuz? Bir yere gittiğimiz yok ki Müneri Sultan. Buralardayız. Ya. Trabzon Harbi'ne giderken de öyle demiştin. 3 sene göremedik yüzünü. O başkaydı. İnan bana gülüm. Yok bir şey. Ya seferberlik? Ya sınıra taşınacağınız? Ya harp? Şimdi gitmesen başka zaman gideceksin. Al bunu. Bu da benden hediye.
Babam bile hiçbir şey belli etmedi. Günler sonra anlayabildim gittiğimizi. Hele sensiz şehir tamamen boşaldı. Adeta başka bir şehir oldu. Korkuyorum. Ama yine de mutluyum. Çünkü buna da şükür. Henüz ortada harp yok. İnşallah da hiç olmaz. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Bayramdan vazgeçtim. Kaç senedir seninle beraber bir iftar bile kısmet olmadı. Nasip. Seneye inşallah. Allah'a emanet ol Süleyman. Münire. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hocam. Hayırlı bayramlar. Allah daim etsin. Öpeyim efendim. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Rabbim. Hayırlı bayramlar Ahmet Ali. Hayırlı bayramlar Hacı amca. Hissettin Bey. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol. Sana da iyi. Sağ ol. Hayırlı bayramlar. Efendim telgraf var. Ruslar Erzurum'a doğru taarruza geçmiş. Harp başladı hocam. Bizde de cephane sıkıntısı had safhada. Allah'tan her yer sis de Ruslar da yerinden kıpırdayamıyor. Yoksa halimiz Arap. Elimizdeki cephane bir hafta bile idare etmez. Erzurum'dan istedik dediydi Ali İhsan Yarbay. Yok mu bir haber? Erzurum'da İstanbul'dan bekliyormuş. İstanbul'da Almanya'dan. Almanlar daha bugün hayırın deyip duruyorlarmış. Ben de bunu anlamıyorum ya. Madem iş uzayacak, neden ta Erzurumlardan yardım istiyoruz da Van'da bıraktığımız cephaneyi getirtmiyoruz? Daha geçen ay takviye istedik ondan. Şehir hapishanesindeki mahkumlara kadar bize herkesi yolladılar. Şehirde 3-5 vazifeli dışında el tüfek tutan bir tane erkek kalmadı. Şimdi bir de ellerindeki cephaneyi mi isteyelim diyorsun sen? Vallahi dua et Kamil Paşa seni duymasın. Yoksa cephaneyi Van'dan sana taşıttırır. Hem de sırtında. Bugün Erzurum valimizle görüştük. Tümenimiz çok şükür Ruslara geçit vermiyormuş. Lakin 3 aydır harp yapıyor olmanın neticesi fişekleri çok azalmış. Ve Erzurum'dan süratle cephane yetiştirilmediği takdirde vaziyetin çok vahim olacağını bildirmişler. Bunun üzerine biz milis kumandanımız İbrahim Bey'le düşündük ve şehrimizde kalan cephaneyi tümenimize göndermeye karar verdik. Göndermeye göndereceğiz de elde doğru dürüst at da kalmadığı arabada. Gönderelim. Gönderelim de nasıl? Çayınız. Sağ olasın Ragıp Efendi. Evet müdür bey. Yok ben istemiyorum. Siz ne gibi bir tedbir tavsiye edersiniz? Cephaneyi biz taşıyalım. Hocam, iyi söylersiniz de yani biz dediniz şurada kaç kişiyiz ki zaten? Diyelim ki sırtladık cephaneyi ve düştük yola. Buradan cephe en az 5-6 gün yürüme mesafesinde. Gücümüz yetmezse elimizdeki cephaneyi de boş yere karlı dağlarda heba etmiş olmaz mıyız? Dahası biz de gidersek okuldu, hastaneydi, vilayetti. Şehir tamamıyla başsız ve sahipsiz kalır. En mühimi de şehrimizin emniyeti. Tümenimiz buradan ayrılmadan önce Taşnak gezitlerinin belini büktü çok şükür. Lakin
Adamlar tetikte. Eğer biz de gidersek, Allah muhafaza, bir baskın durumunda evlerimizi kim koruyacak? Efendim, aklıma bir tedbir geliyor ama... Söyleyin. Söylemeye dilim... Eğer başka bir çare bulamazsak, şu dünyadaki bütün servetim, malım, mülküm ve gözümün nuru, 16 yaşında bir oğlum var. Ben oğlumu vereyim. Mektepte ve şehirde oğlumun yaşındaki bütün çocukları toplayalım. Aman doktor bey, bu nasıl teklif böyle? Duymamış olayım. Hocam, gençlerimiz önce Allah'a sonra size emanet. Onları kazalardan, belalardan korumak için elimizden ne geliyorsa. Ruslara karşı sadece biz mi müdafaa edeceğiz evlerimizi Vali Bey? Çocuklarımıza siz daha küçüksünüz, oturun yerinizde mi diyeceğiz? Şimdi çok şükür Ruslar henüz kapımıza dayanmamışken, taşnak çetelerinin beli bükülmüşken, zor da olsa böyle bir çareye başvurmaktan başka bir yol görünmüyor. Siz bu düşüncenizi bir kere de evdeki eşinize sorun. Bakalım o da sizin kadar cömertlik gösterebilecek mi? Evladının böyle çok tehlikeli bir vazifeye sürüklenmesine hangi ana razı olur doktor bey? Hangi ana? Hangi ana? Hangi ana? Hangi ana? Biz götürelim. Çocuklarımız daha çok küçük. Eğer bana deseydiniz ki doktor bey, cephaneyi siz ve ben sadece ikimiz taşıyalım, bu çok daha makbule geçerdi inanın. Ama çocuklarımız... Çocuklar götürsün. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Sana da akşamlar. hocam. Sanki ben oğlumu sokakta buldum da sırtına vuracağım yükü dağlara salacağım. Pe! Siz gönderin çocuklarınızı. Vallahi benim de pek aklım almıyor ama Sermet Bey, dur bakalım ne olacak. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sanki benim oğlum kurtaracak memleketi. Açsanıza be! Geberdiniz mi? Bu şehirde herkes aklını yitirmiş, herkes! Gidiyoruz, hemen toparlanın. Uğraşmayın ıvırla sıvırla. Yolda ihtiyaç duyacağınız kadar eşya alın yanınıza kafi. İstanbul'da kurarız inşallah yuvamızı yeniden. Yarın sabah gün doğmadan yola çıkıyoruz. De hadi! Sen ne oturuyorsun be adam? Kalksana, eceline mi susadın? Ben gelmiyorum baba. Ne demek ulan ben gelmiyorum? He? Sen konuşma kadın!
Ne demek ulan? Sen babana mı? Gelmiyorum. Nankör! Senin gibi evladım yok artık benim. Kal sen burada. Kal da. Nankör! Harp çıkarsa Süleyman eniştem de gider mi peki? Tabii gider. Asıl o gider. Hem de en önde gider. Ya sen? Eğer bu şehirde tümenimiz olmasaydı, hiç şüphen olmasın, bu taşlak çetesinin katilleri evimizde vururlardı Doktor Kirkur'u. Ve tabii bizi de. Uzak dur ondan. Yetmedi mi bunca ayrılık? Ben daha kaç kişinin arkasından ağlayacağım. Ben olsam giderdim abi. O gece hayatımın en kararsız anlarını yaşadım. Bir anda çaresizce cephane bekleyen binlerce asker, subay, Süleyman. Harbin tam ortasında cephanesiz kalmış her evden bir Süleyman. Her evin bir oğlu, bir babası. Ve diğer yanda henüz çocukluklarına doyamamış, bahar yaşamamış fidanlarımız. Hiçbir şey yapamadım. Yüreğimin bir yarısı gitmeyin çocuklar yapmayın diye yalvardı, haykırdı. Diğer yarısı ise durmayın, koşun, hemen gidin diye. Benim vazifem sizleri muhafaza etmek. Tehlikelerle dolu bir yolculuğa atmak değil. Kardeşlerimizin mezarlarını düşman çizmelerine ezdirmemek de bizim vazifemiz değil mi efendimiz? Babam. Babansa baban yeğenim. Niye korkuyorsun ki? Oha! Ahır mı lan burası? Burada mı o? Burada. Gir de al gücün yetiyorsa. Ferit! Tamam. Ferit eve gitsin. Emme sen gireceksin içeri.
Ferit, gel yeğenim. Sen eve git aslanım. Biz babanla biraz konuşacağız. Bak, bir derim, bir daha demem. Rahat bırakacaksın bu çocuğu. Karışmayacaksın. Karar vermiş bir yol, gidecek arkadaşlarından. Hiçbir yere gidemez. Bak efendi, sana iyilikle diyorum. Son defa diyorum. Nasıl gider ya? O daha çok küçük. Senin gözünde hepimiz küçüğüz adam. Bir sen varsın bu cihanda büyük, bir de Allah. O da itikatın kaldıysa tabii. O zaman sen de git onunla. Başında dur. Kaç paraysa veririm. Daha mı para lan? Gene mi para? Zengin olacağım, servet yapacağım diye milleti birbirine kırdırdığın yetmedi mi? Ben bir şey yapmadım abi. Vallahi billahi bir şey yapmadım. Dırdırlanma lan abi diye. Şimdi mi aklına geldi abin olduğum ha? 3 kuruşluk para için taşnak pisliklerine silah satarken aklın neredeydi? Ama o silahlar şimdi bebelerimize sıkılacak. Gördün mü ahlaksız? Ne silah, ne parası abi? Selavat getir ulan şerefsiz! Selavat getir! Abi! Hala mı adam kandırmaya çalışıyorsun ha? Nereden buldun o kadar parayı? Ha nereden buldun o kadar parayı? Abi, vallahi billahi ben onlara sarmadım abi. Silahların onlara gittiğini vallahi bilmiyordum abi. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim. Bilmiyordum abi. Bilsem yapar mıydım hiç? Bilsem yapar mıydım abi? Defol git lan şimdi. Tamam abi. O çocuğa da karışma. Canın neyi çekiyorsa onu yapsın. Eğer en ufak bir şey duyar ya da sezersen... bu ellerimle parçalarım seni bilmiş ol! Defol git lan şimdi! Ferit! Oğlum! Ciğerim! Bırakma beni oğlum! Bırakma! Şimdi bu çok zor ve çok ağır vatan vazifesine kendi rızası ile gönüllü olanlarınız varsa bir adım öne çıksın. Yavrularım, evlatlarım, bütün haklarım, emeklerim, hepinize helal olsun. Helal olsun.
helal olsun. Helal olsun. O gün talebelerin gösterdiği umumi arzu üzerine 120 çocuk seçildi bu büyük yolculuk için. 17 yaşından 12 yaşına 120 çocuk. Evvela bütün dikkatimizi çocuklarımızı sağlamca giydirmeye tahsis ettik. Çünkü uzun bir yolculuk olacaktı. Uzun ve ağır. Günler ve geceler boyu karlı dağlar aşacaklardı. Varlıklı aileler perde, kilim, yatak çarşafları ellerinde ne varsa verdiler. 15 yaşını doldurmuş olan 32 çocuğa tüfek verildi ve süratle talimler yaptırıldı. Çocuklarımızın bu uzun yolculuğuyla ilgili bütün planlar, ayarlamalar yapıldı. Birkaç tane de asker verdi Vali Bey emniyetlerini kuvvetlendirmek için. Bizden ziyade çocuklarımıza lazım olur diyerek kafileye ilave etti. Allah tamamını erdirsin. 120 çocuk. Senin hasretin yetmez gibi bir de çocuklarımızın derdi dağılıyor yüreğimizi. Dualarımız hep sizinle. Allah'a emanet olun Süleyman. Hepiniz. Münire. Abla... Bunu Reyhan'a verir misin? Sen hiç merak etme abla. Cephaneyi hayırlısıyla nasıl teslim edeceksem mektubunu da enişteme öyle teslim edeceğim inşallah. Burada. 111. Burada. 112. Burada. 113. Burada. 114. Burada. 115. Burada. 116. Burada. 117. Burada. 118. Burada. 119. Burada. 120. Burada. Sondur çavuşum. Çocuklarım, evlatlarım, yolunuz uzun ve çok meşakkatlidir. Aşılmaz dağlar aşacaksınız. Bir kez yola koyulduktan sonra dönmeniz mümkün olmayacaktır. Dikkatli olun. Yavrularım, büyük çocuklar küçüklerine mukayyet olsunlar. Küçükler de büyüklerinin tembihlerine itaat etsinler. Hepiniz mümkün mertebe el ele tutuşun. Kafileden asla ayrılmayın. Bir müşkülünüz olursa hemen Musa çavuşunuza söyleyin. Hadi aslanlarım.
Hadi yiğitlerim. Allah yolunuzu açık etsin. Gazanız mübarek olsun. Küçük askerlerim. Abi gitme. Hadi aslanlarım ileri! Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi zafer, ummanı zafer. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Haydi gazanfer, ummanı zafer. Bir elde kalkan, bir elde hançer. Serhande doğru ey şanlı asker. Deryada olsa her şey muzaffer. Dillerde tekbir Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ordumuz olsun daim muzaffer. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Abdullah. Burada. 42 Murat. Burada. 43 İzzettin. Burada. 44 Muharrem. Burada. 45 Ali Kemal. Burada. 46 Fahrettin. Burada. 47 Ferit. Burada. Hadi efendiler, hadi. Dostuyam yeni hamamın, üstüyem balam yeni hamamın, üstüyem balam ergen kızların dostu.
Bence zamanidir. Daha değil, sabırlı ol. Hele bir iyice yorulsunlar. Ondan sonra keklik gibi avlayacağız hepsini, tek tek. Haydi atlara. Abadan civarında taşnak çetesi görülmüş kumandanım. Çocukların yürüme güzergahında. Kalabalıklarmış. Ne zaman görmüşler? 2 gün evvel. Görüyorsun halimizi değil mi? Adımız tümen ama toplasan bir alay kadar kuvvetimiz kalmadı. Cephanemiz tükendi. Çocuklarımızın sırtında taşıdığı bir avuç mermiye muhtaç hale düştük. O da kaç gün idare edecekse. Almanların vaatleriyle harbe girersen neticesi bu olur işte. Kendi ihmalimizin, kendi iradesizliğimizin, kendi beceriksizliğimizin cezasını hayatının baharındaki masum yavrularımız çeker böyle. Yanına bileği sağlam olanlardan bir müfreze kur. Acilen ama. Baş üstüne kumandanım. Süleyman. Buyurun. Dikkatli ol. ...116 Bahattin. Burada. 117 Selim. Burada. 118 Abdullah. Burada. 119 Ramazan. Burada. 120 Hakkı. 120 Enveroğlu Hakkı. Burada. Öğrenci bölüğü 120 mevcutla emirlerinize hazırdır çavuşum. Sağ ol. Rahat. Arkadaşlar, hücum! Ne oluyor lan? Yatın! Yatın! Arkadaşlar! Hücum! Ver şunu. Yat! Yat! Çabuk! Çabuk! Yürüyün! Arkalarına dolanın! Tamam. Çabuk! Sakın kalkmayın! Askerler!
var mı? İyiyiz kumandanım. Musa Çavuş! Süleyman'ım! İşte ben istedim. Bizi ondan kurtardı. Selam, dur! Hadi yiğitlerim! İstikamet, hudut!
23'ünü Abadan'da, 24'ünü de Tadan'da geçirmişler. Geliyorlar kızım, geliyorlar. Daha kısa olsun diye esas yolu bırakmışlar. Dağdan kestirme bir yoldan gelmekteymişler. Allah'ıma şükürler olsun. Yükleri de hafiflediği için yıldırım gibi geliyorlarmış. Çok şükür. 2 günde 80 kilometre yol almaları büyük muvaffakiyettir diyor Vali Bey. O günlerde havalar da çok güzel gidiyordu kardeşlerimin şansına. Van'da endişeler tamamen dağılmıştı. Hiç unutmam, o gece 24 Ocak gecesiydi. Ve biz 10 günden bu yana ilk defa rahat ve huzur içinde bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşamıştık. Hadi aslanlarım, ileri! Hava bozuyor. Aman kimse ayrılmasın. Herkes birbirine yapışsın. Şöyle. Tamam Musa Çavuş. Arkadaşlar! Kimse birbirinden ayrılmasın. Herkes kol kola gitsin. Durmayın. Birbirinize sıkı sıkı sarılın. Hadi aslan. Hadi. Baba dışarı bak! Hayrola kızım? Baba dışarı bak! Dur kızım, dur. Telaşlanma hemen. Baba nereye? Vilayete. Belki bir haber gelmiştir. Zaten sabah ne kaldı şurada? Bu havada mümkün değil, seni tek başına bırakmam. Ben de geliyorum. Vali Bey makamında mı? Yukarıda buyurun. Ver başım. Cemal hocam geldi. Sizi görmek istermiş. Gelsin. Buyurun. Hocam, hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Buyur geç şöyle.
Geç kızım otur. Buyurun. Çocuklarımızdan size bir malumat. Bütün gece uğraştım. Fakat telgraf hatlarımız donmuş. Hiçbir yerle irtibat kurmak mümkün olmadı. Dua edelim fırtına orada daha önce başlamış olsun. Çocuklarımız fırtınayı görüp bulundukları yerden ayrılmamışlardır inşallah. Şu anda sabredip beklemekten başka yapacağımız bir şey yok anlayacağınız. Meseleye bir de olumlu tarafından bakın hocam. Çocukların hiç olmazsa şimdi sırtlarında yük yok. Hadi gidelim. Münire abla! Bekledik. Bütün gün bir haber bekledik. Bize asırlar gibi gelen saatler boyunca hiçbir yerden haber alamadık. Babamlar dağlara çıkıp aramak istediler.
Lakin ne kadar ısrar ettilerse de vali hiçbir velinin şehir dışına çıkmasına müsaade etmedi. Çocuklarımızdan bir haber gelmeden hiç kimse şehri terk edemez. Nereye gideceksiniz? Nerede arayacaksınız? Belki kendileri bile farkında değildir yavrularımızın. Nerede olduklarını sadece Allah biliyordur. Kalk! Kalk! Gördünüz mü? Koş koş. Hadi hadi. Hadi. Yavrum! Nerede benim kızım? Hadi. Durma durma. Hadi. Çabuk olun. Çabuk olun. Nerede? Ey yerim! Gözlerim görmüyor. Ağzımları benimle bırak. Beni bul beni. Beni. 120 çocuğumuz yola çıkmış ancak sadece 40 kadarı geri dönmeyi başarabilmişti. Selim, Ferit, Sait, Abdullah, Musa Çavuş. Gitmişler ama dönememişlerdi.
Sadullah oğlu İdris. Değişiklik yok. Talat oğlu Cezmi. Amca dur. Hocam sen miydin? Geç. İyileşmekte. İlyas oğlu Kemal. Değişiklik yok. Mahmut oğlu Fahrettin. Değişiklik yok. Sadık oğlu Ömer. İyileşmekte. Oğlu Kazım. İyileşmekte. Ethem oğlu İsmail. Değişiklik yok. İhsanoğlu İbrahim. İyileşmekte. Enveroğlu Hakkı. Enveroğlu Hakkı. Hakkı benim torunum, babası Yemen'de. Dede sen bir gel böyle. Yol açın. Bir müsaade edin. Yol açın. Dedeciğim torunu vefat etti. Allah kalanlara uzun ömürler versin. Başımız sağ olsun. Ne söylüyorsun sen ya? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun ya? İnan bana gülüm. Yok bir şey. Sen hiç merak etme abla. Cephaneyi hayırlısıyla nasıl teslim edeceksem mektubunu da enişteme öyle teslim edeceğim inşallah. Ne manası olacak? Mehmet'e moral olsun diye bir hediye. Al bunu. Bu da benden hediye. ...1915 Ocak ayında Van'dan yola çıkan bu 120 kahramandan geriye sadece 22 çocuk kaldı. 98'i şehit düştü. Ve milli tarihin şerefli yapraklarında ebedi hayata mazhar oldu. Süleyman, kardeşlerinin yanına git.
Cennet olsun mekanınız. İsimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsın.